Merhaba değerli izleyiciler. Zamanın doğası üzerine bölümümüzde hesaplama merceğinden zamanın yeni bir kavramsallaştırmasını inceleyeceğiz ve zamanın temel doğasına dair derin içgörüler sunacağız. Burada sunulan temel argümanları derinlemesine inceleyerek bunları çağdaş fizik içerisinde bağlamlandıracak, felsefi çıkarımlarını eleştirip teorik fiziğin daha geniş manzarasıyla olan bağlantılarını ayrıntılı olarak açıklayacağız. İlk olarak zamanın hesaplamalı görünümü konusuyla başlayalım. Hesaplamalı paradigma, zamanın evrenin devam eden hesaplamalı süreçleriyle içsel olarak bağlantılı olduğunu ileri sürerek, klasik zaman koordinatı kavramını hesaplamalı ilerleme olarak yeniden çerçevelendirmektedir. Bu görüş, zamanın yalnızca pasif bir parametre değil, hesaplamanın ilerici yapılması ile bağlantılı ortaya çıkan bir özellik olduğunu gösterir. Bu argümanın merkezinde bir sistemin gelecekteki durumunu belirlemenin tek yolunun ara adımlarını açıkça simüle etmek olduğu ilkesi olan hesaplamalı indirgenemezlik yer almaktadır. Bu bakış açısı kuantum alan etkileşimlerinden kaynaklanan uzay ve zaman veya istatistiksel mekanikten kaynaklanan entropiye benzer şekilde doğadaki ortaya çıkan özellikleri keşfetmek için teorik fizikteki daha geniş çabalarla da uyumludur. Hesaplamalı indirgenemezlik bu kavramsallaştırmaya sağlamlık getirerek zaman hesaplamasında sıçramaları önler ve zamanın evriminin içsel ve indirgenemez olmasını sağlar. Bir sistemin yörüngesinin deterministik olarak hesaplanabilir olduğu klasik fizikten, kaos teorisinden ve doğrusal olmayan dinamik sistemlerin çalışmasından gelen içgörüleri de yansıtmaktadır. Ancak bu yaklaşım daha fazla incelemeyi hak etmektedir. Kuantum sistemlerinde Schrödinger denklemi deterministik olsa da ölçüm sırasında dalga fonksiyonunun çökmesi gibi süreçler indirgenemezliğin güçlü bir örneğidir. Bu süreçler doğası gereği tahmin edilemez ve sadece yaşanarak öğrenilebilir. Kuantum dolaşıklık uzayda ayrı noktalar arasındaki korelasyonları meydana getirir. Bu durum hesaplamalı indirgenemezliğin kuantum dolanıklığın karmaşıklığını arttırdığını ve klasik bir bilgisayarın bu sistemleri simüle etmesinin zorluğunu da ortaya koyar. Kuantum mekanik sistemler klasik hesaplama kapasitesini aşabilecek potansiyeller taşır. Ancak kuantum hesaplamada indirgenemezlikten tamamen kaçamaz. Kuantum hesaplamanın bazı problemleri çözme süresi temel olarak hala indirgenemez karmaşıklıklara bağlıdır. Yıldızlar, gezegenler ve kara delikler gibi klasik fizik ölçeğindeki sistemler kaotik davranış sergilemektedir. Bu davranış indirgenemezlik ilkesinin bir yansıması olmaktadır. Örneğin kaotik bir sistemin gelecekteki durumunu yalnızca adım adım simüle ederek öğrenebilirsiniz. Kara deliklerin olay ufku bilgi kaybı sorunu doğurur. Hesaplamalı indirgenemezlik bu tür durumlarda da olay ufkunun dışına çıkamayan gözlemciler için uzay zamanın bir hesaplama bariyeri oluşturduğunu da ifade etmektedir. Hesaplamalı indirgenemezlik evrenin geniş ölçekli yapısının ortaya çıkmasında rol oynayan süreçlerin yalnızca zaman içinde adım adım ilerlenerek anlaşılabileceğini öne sürer. Büyük patlamadan hemen sonraki süreçler indirgenemez karmaşıklığa sahip olmaktadır. Örneğin kozmik enflasyon gibi süreçlerin dinamikleri yalnızca indirgenemez simülasyonlarla modellenebilir. Genel görelilik uzay zamanın bir süreklilik olarak ele alındığı ve zamanın seçilen referans çerçevesine bağlı olarak farklı tanımlandığı bir çerçevedir. İndirgenemezlik açısından bu durum, zamanı gözlemcinin hesaplama rotası olarak yeniden yorumlayarak her gözlemcinin uzay zamanı kendi perspektifinden deneyimlediğini ifade eder. Uzay zamanı yapı taşları olarak düşünülen hipergrafi temelli bir çerçeve, uzay ve zamanın birleştirilmiş ve sürekli olmayan doğasını temsil eder. İndirgenemezlik çerçevesinde uzay zaman hipergrafın yeniden yazımlarıyla temsil edilebilir. Nedensel grafikler açısından konuyu değerlendirecek olursak, göreli zamanın ortaya çıkmasını sağlayan dinamikler bu bağlamda modellenebilir. Genel göreliliğin enerji momentum dağılımını indirgenemez bir süreç olarak da ele alabiliriz. Zaman genişlemesi gibi relativistik etkiler hipergraf yeniden yazılımlarında ve hesaplama kaynaklarının yeniden dağıtılmasında izah edilebilir. Örneğin hareket eden bir cisim daha fazla hesaplama kaynağı gerektirdiğinden kendi iç zamanında daha yavaş ilerler. Genel görelilikte kütle ve enerji yoğunluğu uzay zamanın eğriliğini belirler. Hesaplama çerçevesinde bu yoğunluk hipergraf üzerindeki yeniden yazım sıklığı olarak ifade edilebilir.
Kuantumdan kozmolojiye kadar indirgenemezlik kavramı sistemlerin tahmin edilemezliğini anlamada kritik bir araçtır. Ancak her ölçekte yerel dinamiklerin ve etkileşimlerin dikkate alınmasını gerektirir. Hesaplama teriminin daha genel bir bilgi dönüşümü çerçevesine genişletilmesi bu ön yargıyı azaltmaktadır. Bu noktada gözlemci etkisinin modellemesine geçebiliriz. Gözlemci tartışması zamanın öznel deneyimini açıklamada önemli bir rol oynar. Hesaplamalı sınırlılık, gözlemciler olarak bilgiyi işlemedeki içsel sınırlamalarımızı temsil eder. Hesaplamalı indirgenemezlikle bir araya getirildiğinde zamanın ardışık bir açılım olarak algılanmasına yol açar. Bu ikilik fiziği bilişsel bilimle zarif bir şekilde birleştirir ve zamanın evrenin bir özelliği olduğu kadar gözlemcinin de bir yapısı olduğunu öne sürer. Termodinamiğin ikinci yasasıyla uyum özellikle ikna edici olmaktadır. Sınırlı gözlemcilerin bir sistemin mikroskopik ayrıntılarına erişememesi nedeniyle entropi arttığı gibi zamanın geri döndürülemezliği de altta yatan simetrileri gizleyen hesaplamalı indirgenemezlikten kaynaklanır. Bu zamanın termodinamik okuna hesaplamalı bir temel sağlar ve algılanan düzensizliğin hem sistemin karmaşıklığının hem de gözlemcinin sınırlamalarının bir sonucu olduğunu vurgular. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere hesaplamalı indirgenemezlik bir sistemin gelecekteki durumunu tahmin etmenin bu sistemi adım adım simüle etmekten daha hızlı bir yolunun olmaması durumunu ifade eder. Bu kavram karmaşık sistemlerin davranışlarının öngörülemezliğini açıklamak için güçlü bir araçtır. Ancak uzay zamanda gözlemlenen nedensel yapının açıklanması söz konusu olduğunda yeterli olup olmadığı daha karmaşık bir soruyu temsil eder. İndirgenemezlik zamanın tek yönlü akışını geçmişten geleceğe ve neden-sonuç ilişkilerinin tek yönlülüğünü destekler. Çünkü sistemin geçmiş durumlarını hatırlamak mümkünken geleceğini kavramak mümkün değildir. Ancak hesaplamalı sistemin indirgenemezliği tek başına yeterli olmayabilir. Nedensel yapının geometrik ve dinamik özellikleri, örneğin ışık konileri ve Lorentz dönüşümleri gibi yalnızca indirgenemezlik ile değil, ek fiziksel ve matematiksel ilkelerle açıklanır. Genel görelilik gibi teorilerde uzay zaman eğriliği ve enerji momentum dağılımı nedensel yapıyı etkiler. Bu tür etkiler yalnızca indirgenemezlikten ziyade daha geniş kapsamlı fiziksel modelleri gerektirir. Hesaplamalı indirgenemezlik nedensel yapı için temel bir açıklama sunar. Ancak bu açıklamanın tamlığı genel görelilik ve kuantum mekaniği gibi teorilerle desteklenmesine bağlıdır. Hesaplamalı indirgenemezliğin gözlemlenen gerçekliğe olan etkisi büyük ölçüde insan bilişsel sınırlamaları ile ilişkilidir. İnsanlar sınırlı işlem kapasitesiyle yalnızca indirgenebilir özellikleri algılayabilir ve temsil edebilir. Bu sistemlerin karmaşık davranışlarını özetlenmiş ve anlamlı bir şekilde görmemize neden olur. Zamanı olayların doğrusal bir zinciri olarak algılama eğilimimiz bilişsel süreçlerimizin yapısından kaynaklanır. Bu indirgenemez bir sürecin algılanmasını şekillendirir. Hesaplamalı indirgenemezliğin diğer akıllı varlıklar için de geçerli olabileceği iddia edilebilir. İndirgenemezlik fiziksel yasaların temel özelliklerinden türetilmiştir ve herhangi bir akıllı sistemin karşılaşabileceği karmaşıklıkları açıklar. İnsanlar gibi sınırlı işlem kapasitesine sahip gözlemciler için geçerli olan çıkarımlar, çok daha büyük veya küçük işlem kapasitelerine sahip varlıklar için de genelleştirilebilir. Ancak bu, varlıkların gözlemlediği gerçeklik seviyesinde algı ve işlem kapasitelerine bağlı olarak farklı görünmektedir. Daha yüksek bilişsel kapasiteye sahip gözlemciler, örneğin güçlü yapay zeka sistemleri, indirgenemez süreçleri daha etkili şekilde işlemektedir. Bu onların zaman veya nedensel yapıyı insanlardan farklı algılamalarına yol açar. İnsan algısı tek bir zaman ipliğiyle sınırlı iken daha gelişmiş gözlemciler aynı anda birden fazla zaman ipliğini takip edebilir. Sonuç olarak hesaplamalı indirgenemezlik nedensel yapı için temel bir açıklama sunar. Ancak fiziksel modellerin, örneğin genel görelilik ve geometrik ilkelerin tamamlayıcı rolünü göz ardı etmemek gerekmektedir. Model insan algısının sınırlamalarından bağımsız olarak uygulanabilir olsa da gözlemcinin işlem kapasitesine ve algı yeteneklerine bağlı olarak farklı yorumlanabilir. Hesaplama kavramı insan merkezli düşünceye dayanıyor gibi görünse de bu kavramı evrensel bir araç olarak genişletmek mümkündür. Ancak bu çerçevenin ön yargıyı tamamen aşması için bazı kritik meseleler ele alınmalıdır. Hesaplama terimi insan zihninin sınırlı bilgi işleme kapasitesini yansıtır. Bu sınırlamalar daha geniş bir çerçeveye oturtulmalıdır. İnsan merkezli hesaplama yerine daha genel bir bilgi dönüşümü süreçlerini temel alan bir çerçeve geliştirilmelidir.
Gözlemcinin bilişsel yapısından bağımsız sistemin özüne dayalı bir indirgenemezlik tanımı gereklidir. Daha karmaşık bilişsel kapasiteleri olan yapay zekalar ya da biyolojik olmayan gözlemciler indirgenemez süreçleri farklı algılayabilir. Bu insan merkezli önyargının aşılmasında bir başlangıç noktası sunabilir. Örneğin kuantum bilgisayarlar gibi gözlemciler indirgenemez süreçlerin bazı yönlerini daha etkin biçimde hesaplamaktadır. Hesaplama terimi fiziksel süreçlerin bir soyutlaması olarak yeniden tanımlandığında ön yargıyı aşmak daha kolay hale gelir. Bu hesaplamanın sadece matematiksel bir model değil, fiziksel bir gerçeklik olduğunu öne sürer. Bölümümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.